Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Huawei Band 9'u inceleyeceğim. Daha öncesinde incelemiş olduğum Huawei Band dediği neredeyse 1,5 yıldır aralıksız olarak kullanıyorum. Hatta ara ara geçiş yaptığım modeller oldu ama en uzun süreli kullandığım ve en keyif aldığım bileklik serilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Arada çıkan Band 8'i atlamıştık ama bugün arkadaşlar tekrardan elimize Band 9 geçti ve bu videoda sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi geçelim kutu açılışına. Gördüğünüz gibi saatin kutusu da bu şekilde, zaten görselini ön tarafa konumlandırmışlar. Kutunun içeriğinden saatin kendisi ve kordonu 6. 7. ve 8. serilerdeki birebir olan aynı şarj aleti de 9. seride devam etmiş ve bir de bilgi kitapçıkları geliyor. Saate yakından bakacak olsak arkadaşlar eski serilerin neredeyse devam ettiğini görebilirsiniz. 8. serideki ekran özellikleri birebir olarak devam etmiş arkadaşlar. 1.47 inçlik bir AMOLED ekran devam ediyor. 368'e 194 piksel çözünürlükte devam etmiş. 450 nit'te parlaklık bu saatte mevcut. 9. seride de arkadaşlar bir 60 Hz ekran getirmemişler. Getirseler çok daha iyi olurmuş. Çok daha akıcı bir deneyim de bizlere sunabilirdi. Burada gördüğünüz gibi evet, aslında çok daha kötü değil yani. Gayet de akıcı bir ekranı var ama artık biliyorsunuz standartlar neredeyse 60 Hz'e ulaşmış oldu. Bunda da Band 9'da ben beklerdim bunu. Artık en önemli özelliklerden biri, benim en büyük eksiklerden biri söylediğim arkadaşlar. 7. seride söylemiştim. 8. seride olmadığı için çok üzülmüştüm. Artık otomatik parlaklıkta bu saate gelmiş. Hemen şöyle hızlı menüden sizlere göstereyim. Artık otomatik bir şekilde ortamdaki ışık seviyesine göre saat kendi parlaklığını ayarlayabiliyor. Sürekli açık ekran bu seride de mevcut arkadaşlar ama batarya etkilediği için ben genellikle fazla kullanmıyorum. Ama siz de sürekli olarak ya saatimi bileklikten çevirmeyeyim, sürekli olarak ekranım aktif bir şekilde kalsın derseniz de Band 9'da sürekli açık ekran mevcut. 180 miliamperlik bir batarya konumlandırmışlar. Ben bu saati %100'e koluma takmıştım. Şu anda 4. günde %57 olarak kullanıyorum. Otomatik olarak uyku ve nabız takibi de sürekli saatim yapıyor ve tüm bildirimlerim aktif olmasına rağmen gerçekten batarya verimliliği konusunda Band serisi gene aynı şekilde stabilliğini devam ettiriyor. Ayrıca bu saatteki hızlı şarj özelliği sayesinde 5 dakikalık şarj ile de 2 gün boyunca bu saati kullanabiliyorsunuz. Tam şarj ile ise ortalama 50-55 dakikada %100'e ulaşabiliyor. Bir önceki serilerdeki gibi Bluetooth'un 5.0 sürümüyle geliyor. Bazı kaynaklarda 5.2 olduğu söylenmiş ama hem Huawei'nin kendi sitesinden de kutudan çıkan kılavuzda arkadaşlar Bluetooth'un 5.0 ile geldiğini özellikle belirtmişler. Hemen şöyle sizlere bakın, bir teknik detaylarından da bahsedeyim. Şöyle gördüğünüz gibi kasa yapısında da gene bir önceki seriye göre incelmeye gitmiş arkadaşlar. Benim kumpasım genellikle 9.0 ölçtü ama teknik verilerde 8.8 mm bir kasa kalınlığından da bahsedilmiş. Şöyle 4.3 santimlikte bir ekran büyüklüğü var. Gayet bence başarılı. Yani özellikle de arkadaşlar büyük ekran istemeyen akıllı bileklik kullanıcılar için Band serisi gerçekten çok daha fazla hitap ettiğini söyleyebilirim. Köşeli yapılar böyle hafif kavisli bir şekilde devam etmiş ama ekran kasa oranında gene fazlasıyla bir iyileştirme olmamış. Ben Band 7 ve 8'lerde arkadaşlar bunu özellikle eleştirmiştim. Bakın şu alt çerçeveler gerçekten çok fazla bir şekilde harcanmış gereksiz yere. Buralarda ekranın daha dolu, ekran kasa oranının daha yüksek olmasını beklerdim. Saatin sensörlerini de gördüğünüz gibi bakın şu şekilde konumlandırmışlar. Arka tarafta gördüğünüz gibi TrueSyn ve TrueSleep. Bunu birazdan sizlere daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Burada bakın aynı 6. 7. 8. serilerdeki şarj aleti gene 9. seride kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mıknatıslı yani manyetik şarj alanında. Burada kordonlarımız 8. serideki gibi bakın şurada bakın. Switch'ler var. Switch'e bastığınız anda direkt kordonları çıkarabiliyorsunuz. 8. ve 9. serinin kordonları birebir olarak birbirine uyumlu. Saatin hemen kordonla beraber ağırlığına da bakalım. Kılavuzda 25 gram diyordu ama benim tartım 29 gram ölçtü arkadaşlar. Kasa yapısına da 14 gram demişlerdi. Hemen onu da bir ölçelim bakalım. Gerçekten de kasası 14 gram mıymış? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kasamız 14 gram ağırlığına gerçekten hafif bir saat olduğunu söyleyebilirim. Hemen küçük kardeşe bakın, Band 7'de elime aldım arkadaşlar. Burada bakın ekranın ne kadar kasa yapısının küçüldüğünü görebiliyorsun. Mesela Band 7'de daha fazla çerçeve çıkıntıları vardı. Burada ise Band 9'da bayağı bir arkadaşlar slimleşmiş. Bu konuda gerçekten ekranın çok daha böyle kibarlaştığını söyleyebilirim. Halbuki arkadaşlar içindeki ekran aynı. Genellikle kasa yapısı yani çerçevesi küçülmüş. Burada daha böyle göze hoş gelen bir ekran deneyimi sunduğunu sizlere söyleyebilirim. 2 saatinde şöyle menüsünde gezindiğimizde hemen sizlere şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi geçişleri görebiliyorsunuz. Birazcık daha bakın Band 9'da daha böyle bir akıcılığı görebiliyorsunuz. Yani Band 7 burada bir tık daha böyle yavaş kaldığını söyleyebilirim sizlere. Şu anda mesela bakın burada bir otomatik parlaklık yok. Ayarladığım parlaklık seviyesinde. Burada ise ortamdaki parlaklık seviyesine göre saatim zaten kendini ayarlamış oldu. Gene ikisinde şöyle yan tarafta bir tane de fiziksel butonu konumlandırmışlar ama bu beyaz rengi gerçekten çok tatlıymış. Siyahtan çok daha hoşuma gittiğini söyleyebilirim sizlere. Yukarıdan aşağı kaydırdığımızda bakın aynı kısa yol menüsü de bu saatte mevcut ama Band 9'da birazcık daha dolu bir menü yapıldığını söyleyebilirim sizlere. El fenerinde ufak bir değişikliğe gitmişler. Hemen size onu da göstereyim. El fenerinde biliyorsunuz bunda sadece bakın beyaz renk vardı. Band 9'da ise arkadaşlar farklı renkler getirmişler. Bakın gördüğünüz gibi yeşil,
Yani farklı farklı renklerde de el feneri olarak bu saati kullanabiliyorsunuz. Band 7'de arkadaşlar True Sleep 2.0 ile gelmişti ve ben bu zamana kadar uykularımı takip konusunda gerçekten çok beğendiğim bir saatlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Band 8'de True Sleep 3.0 ve Band 9'da ise arkadaşlar True Sleep 4.0 gelmişti. Çok daha geliştirilmiş sensörler konumlandırmışlar. Aynı şekilde arkadaşlar sağlık verilerini takip ettiğimiz TrueSyn'de Band 7'de 4.0 vardı, Band 8'de 5.0, Band 9'da ise 5.5 gelmiş. Bunun birazdan zaten sizlere kıyaslamasını da yapacağım. Band 7'den diğer farkı ise arkadaşlar Android telefonlarda bu saat ile hızlı bir cevap verme özelliği gelmiş. Kısa mesajlarla beraber direkt mesela emoji veyahut da hazır mesajlardan geri bildirim yapabiliyorsunuz. Maalesef arkadaşlar bu Band 7'de yoktu. Band 9'da ise sadece Android tarafında var. Maalesef iOS tarafı bu hızlı cevaplara izin vermiyor. Kasa yapısı olarak da arkadaşlar polimer bir kasa yapısı kullanılmış. Plastik karışım ama gayet de başarılı ve uzun ömürlü bir tuş yapısının olduğunda özellikle belirtilmiş. Hemen saatin sensörlerini test edeceğim. Diğer konuda da Band 7 de var arkadaşlar. Bununla da testini yapacağız. Öncelikle gelin şurada bakın kendi medikal cihazımla beraber bir nabız ölçümü yapalım. Şu anda benim nabzım arkadaşlar medikal cihazında yaklaşık olarak 89-90 civarında. Hemen burada saatte de bakın gördüğünüz gibi 87. Aralarındaki sadece bir fark var. Gerçekten TrueSyn 5.5 sensörünün hatta şu anda neredeyse eşitlendi sayılar. Sensörler gerçekten medikal cihazlarla yarışabilecek konuma gelmiş. Hemen şöyle bakın Band 7'deki nabzımı da ölçelim bakalım. Burada hepsinde farklarını da görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle hepsini de sizlere göstermeye çalışıyorum. Band 7'de de bakın çok ufak da olsa bir fark var mı diyecektim. Evet, neredeyse bayağı da bir fark var. Tabii sağ sol kol farkı var arkadaşlar. Sol nabızla yani sağ koldaki nabızlar hiçbir zaman birebir olarak eşit olmaz. Ama gördüğünüz gibi bu da birbirine yaklaştı neredeyse. Yani çok ufak tefek farklar var. Ama gerçekten direkt 2 saatin arasında 2 ile 3 derece arasında bir nabız farkını gördüm. Gerçekten daha geliştirilmiş sensörler olduğunu da burada görüyoruz. Şimdi bakın kandaki oksijen seviyemizi ölçüyoruz. Şu anda bakın Band 7 ölçümümü yaptı. %99 olarak gösteriyor. Medikal cihazım ise kandaki oksijen seviyesini %98 olarak gördü. Şimdi de Band 9'un sonucunu bekliyoruz. Gelelim uyku takibine. Uyku takibi konusunda ise TrueSleep 4.0 ile daha da geliştirilmiş bir uyku takibi var. İsterseniz saatiniz sizin nefes seslerinizi dinleyerek buna göre de bir ayarlama yani uyku takibi yapabiliyor. Ayrıca sizin uyku kalitenizi ölçüp derin uyku, hafif uyku veya da REM uykusunu tek tek bakın ayarlayabiliyor. Burada benim günlük olarak yaptığım tüm uykuları gösteriyor. Hatta ben bunu uygulamadan sizlere çok detaylı bir şekilde göstereceğim. Huawei Health uygulamasını zaten biliyorsunuz iOS'ta marketten indiriyorsunuz. Google Play'de ise maalesef APK indirerek telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Huawei'nin şöyle saatin içerisine girdik. Bakın burada yüzlerce ücretli veya da ücretsiz farklı kadranlar var. Çok hoş, çok kaliteli böyle kadran menüleri var. Genellikle en güzelleri biraz pahalı arkadaşlar. Yani paralı olanlar buradan kendi keyfinize göre ücretli veya da ücretsiz kadranlar seçebiliyorsunuz. Sağlık izleme kısmından arkadaşlar uyku takibini yapabilirsiniz. Ayağa kalkma konusunda saatin sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Sürekli olarak nabız, stres veyahut da kandaki oksijen seviyesi takibinde yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca bildirimler üzerinden istediğiniz uygulamanın bildirimini açıp kapatabilirsiniz bu saat üzerinden. Güncelleme kısmından ise arkadaşlar muhakkak saatinizin güncelliğini de kontrol etmenizi tavsiye ederim. Cihaz ayarları kısmından ise bilekliği çevirdiğinizde uyandırma kısmını yani buradan açarsanız bilekliği saati kendine doğru çevirdiğinizde arkadaşlar her zaman ekranı uyandıracaktır. Huawei'de en sevdiğim kısmı ise arkadaşlar sağlık kısmı. Gerçekten burada çok güzel bir menü var. Gördüğünüz gibi bakın ana ekranda tüm istediğiniz erişimlere yani menülere ulaşabiliyorsunuz. Burada günlük olarak yaptığınız egzersiz kayıtlarını, nabız takibini, aynı şekilde görevlerinizi, ağırlık yönetiminizi, günlük olarak mesela yediğiniz içtiğiniz kilolarınıza kadar hepsini girebiliyorsunuz. Kalorilerinizi ölçebiliyorsunuz. Mesela burada en güzeli uyku takibi. Bu hafta boyunca bakın yaptığım uyku takiplerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Günlük olarak ortalama bir size uyku puanı da veriyor. Uyku kalitenizi burada saat sizi uyarabiliyor. Kaliteli veyahut da kalitesiz bir uyku yaptığınızı gösterebiliyor. Egzersiz kısmında ise arkadaşlar GPS'i maalesef telefon üzerinden kullanıyor. Yani ben telefonu yanımda bırakayım. Saatle sadece bir açık havada yürüyüş koşu yapayım dediğiniz zaman arkadaşlar mesela telefonunuzda direkt olarak yaptığınız yürüyüş konumunu göremiyorsunuz. Daha önceki incelediğim videoda arkadaşlar Xiaomi'nin Smart Band 8 Pro'da ise saatin kendi dahili GPS'i sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile GPS üzerinden birebir olarak verileri aktarabiliyordunuz. Burada maalesef bu bileklik arkadaşlar telefonun GPS'ini kullanıyor yani buna bağlı kalması gerekiyor. Ama buna rağmen son yaptığım yürüyüşün çok detaylı bir şekilde sizlere analizini de yapabiliyor. Mesela burada 34 dakikalık bir yürüyüş yapmışım, 260 kalori yakmışım. Adımınızdan tutun adımınızın ölçüsüne kadar gerçekten
çok detaylı bir ayrıntı grafiği size verebiliyor. Son olarak sizlere kullanım deneyimlerinden bahsedecek olursak günlük hayatta gerçekten rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bileklik olduğunu sizlere söyleyebilirim. Hem hafifliği hem de bileğinizdeki fazla yer kaplama işiyle uyurken veyahut da günlük hayatta sporunuzdan tutun en ağır işleri yaparken bile rahatlıkla bu bilekliği kulağınızda taşıyabiliyorsunuz. Özellikle sporcular için veyahut da sağlıklı bir yaşam sürmeyi isteyenler için gerçekten çok yardımcı olacak bir bileklik olmuş. Uygulama üzerinden takipleri sayesinde hem de gelişmiş sensörleri sayesinde uykusundan tutun yaptığınız günlük kaloriye kadar hedeflediğiniz veyahut da ayarlayabileceğiniz şekilde bir hedef belirleyip bu saatte buna destek çıkarak arkadaşlar daha sağlıklı bir yaşam sağlamanızı da sunabiliyor. Ben akıllı saat ve akıllı bilekliği bu iki farklı şekilde ayırıyorum arkadaşlar. Akıllı saat daha çok dediğim gibi telefonu eline almak istemeden görüşme yapabilmek hem daha böyle saat gibi bir aksesuar takanları hitap ettiğini düşünüyorum. Bileklik ise arkadaşlar daha çok böyle sağlıklı yaşam sürdürmek isteyenler için büyük bir yardımcı olduğunu düşünüyorum. Burada ben genellikle hep akıllı bileklik kullanıyorum arkadaşlar günlük hayatımda. Çünkü benim için özellikle egzersizlerim ve uyku takibim çok önemli ve bu ikisini de gerçekten Huawei'nin Band 9 ile rahatlıkla ve doğru bir ölçümle yapabildim. Otomatik parlaklığı sayesinde arkadaşlar geceleri rahatsız eden bir ekran parlaklığından da kurtulmuş oldum. Gerçekten bu konuda bana daha da büyük bir fayda sağladığını söyleyebilirim. iOS üzerinden kısa mesajla cevap verme özelliği de gelmiş olsaydı çok daha güzel bir akıllı bileklik olacakmış. Maalesef burada Huawei iOS bandında bunu sınırlandırılmış ama Android kullanıcılar için gerçekten akıllı saate ufak da olsa göz kırpabilecek özellikler bu saate eklemişler. Saat üzerinden egzersizlerimi yaparken müziklerimi durdur başlat, ileri geri, seslerini artırıp azaltma gibi veyahut da arka planda kronometre sayaçları gibi farklı özellikleriyle de daha da geliştirilmiş ve fonksiyonlu bir saat haline gelmiş. Ayrıca kendi günlük asistan sayesinde buradan kaç adım attığınızı, kaç defa ayağa kalktığınızı veyahut da ne kadar kalori yaktığınızda hızlı menülü geçişleri arasında da görebiliyorsunuz. Saati çok daha pratik ve fonksiyonlu bir hale getirmişler. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu saati satın almak isterseniz de aşağı bırakacağım linkten satın alabilirsiniz. Bana destek vermek için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.